Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine güzel, ajurlu bir çeyizlik yelek örneği çalışması yapacağız sizlerle birlikte. Zor bir model değil fakat aşamalı bir model. O yüzden hiç sizi yormadan örneğin anlatımına geçmek istiyorum. Bu modelimiz için mutlaka ince bir yün kullanmanızı tavsiye ediyorum. Angora ipi dediğimiz iplerden. Ben anlatımda tüysüz bir yelek yünü ve 3 numara misina şiş kullanacağım. Örneğimiz için yani bir desenimiz için toplam 16 tane ilmeğimiz gerekli. 16'nın katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Desene ait olacak. Ve daha sonrasında 2 adet kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Bağlantılı bir model, o yüzden en az 2 desen çalışmam gerekiyor. 33 artı 2 tane kenar ilmeği ile birlikte toplam 35 tane ilmek atıyoruz şişimize. Bu modelin kendisinden oluşan bir dalgası var. O yüzden lastik çalışması istemiyor arkadaşlar. Hemen ilmeklerimizi atıp örneği ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Başlangıçta yarım desenim olduğu için 2 tane ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Bunun arkasına 6 adet düz ilmek örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Devamında bir tane ilmek doluyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar dolayarak bir ilmek arttırıyorum ve yine 6 tane düz ilmek örüyorum. Şimdi kestik, 6 düz ördük. Arttırdık, 6 düz örüyoruz. Başlangıç yarım desen, orta örneklere geldiğimizde üçlü kesim yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz burada yine öncelikle çalışılmış olan örneği gösterelim. Orada daha net bir şekilde anlayın ki bu modeli anladıktan sonra ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın, bitmiş modelimiz bu şekilde. Şimdi biz başlangıçta 2 ilmeği kestik. 6 düz örüp burada bir arttırma işlemi yaptık. 6 düz örüp burada üçlü bir kesim yapacağız. Ortalara gelen desenler 3 ilmek kesiliyor fakat en başta ve örneğin en sonunda ikili ilmekler şeklinde yarım desen olarak uyguluyoruz. Bunu sizlere özellikle anlatmak istedim. Üçlü kesimi nasıl yapacağız? 2 ilmeği, bakın ilk 2 ilmeği şöyle sağ kesim yapar gibi sağ şişime alıyorum. Bakın burada hem yönleri hem de ilmeklerin yerleri değişiyor. Ortadaki başa, baştaki ortaya geçmiş oluyor. Tekrar sol şişime takıp bunların üçünü birlikte kesiyoruz. Bu bizim klasik bir kesme tekniğimiz. Üçlü kesimde bunu uygulayacağız. Yine devam ediyorum. 6 adet düz ilmek örüyorum. Dolayarak bir ilmek arttırdım. Bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar arttırdım. Yine 6 adet düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 2 ilmeğim kaldı. Nasıl demiştik? Başlangıcımız ve sonumuz ikili ilmeklerle bitiyor. O yüzden ikili kesim yapıyoruz. Bunları da şöyle alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve sonrasında sadece kenar ilmeğimi örerek sıramı ön yüzden kuruyorum arkadaşlar. Modelimiz gerçekten uzun bir örnek. Yani yaklaşık 28 sıra kadar sanırım. Yine birlikte çalışacağız. Bunların tersine gelen bütün sıralarında bir işlem yapmayacağız. Baştan sona örneğimizi ters olarak örüp tamamlayacağız ve sadece ön yüzden desenin kurmasıyla devam edelim. Evet, geliyoruz 3. sıra ön yüze. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirerek sol kesimde örneğimi kurmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümüz kaldı bu sırada. Yine bir ilmek artırdım ve oluşan 3 adet ilmeğimi düz olarak çalıştım. Yeniden arttırdım. Yine 5 tane düz ilmek örüyorum.
ve üçlü kesim noktamıza geliyoruz. Ne yapmıştık? İlk 2 ilmeği sağ kesim yapar gibi şişimize alıyoruz. İlmeklerin yerlerini ve yönlerini çevirip tekrar sol şişe takıyoruz ve üçünü birlikte kesiyoruz. 5 ilmek düz. Dolayarak bir ilmek artırdım. Oluşan 3 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar artırdım. Yine 5 adet düz ilmeğimi örüyorum ve sona geldiğim için yarım desenim için 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum ve örneğimi bitiriyorum. Bunu da tamamladıktan sonra 4. sıra örneğin tersi olacak ve baştan sona tüm ilmekleri ters çalıştıktan sonra ön yüzü örneğin 5. sırasına geliyorum. Buradan sonra artık ajur örneğimizi kurmaya, yani buradaki bölümü oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. O yüzden yine dikkatli izleyin. Bu sırada mantığını anlamanız gerekiyor modelin. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru keserek örneğe başladık. Bu sıramızda kalan ilmeklerimiz 4'er tane olacak. 4 düzümüzü ördük. Dolayarak mutlaka bir ilmek artırıyorum ve ortada 5 ilmeğimiz oluyor. Şimdi bunun birincisini düz ördüm. İkinci artırmamı yaptıktan sonraki 3 tane ilmeğin üçünü birlikte şöyle düz alıp kesiyorum. Üçüncü artırmamı yaptım bu bölüme. Bir tane düz ördüm ve tekrar 4. artırmamı yapıp devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 düz. Üçlü kesime geldim. Önce 2 ilmeğin yerlerini ve yönlerini çevirip sol şişime takıp üçünü birlikte kesiyorum. Ve tekrar 4 ilmek düz örüyorum. Yine bu artırma bölümüne geldik. Burada 5 adet ilmeğiniz olacak. Bir tane artırma yaptık bu bölüme. Bir tane düz ördük. İkinci artırmamızı yaptık. Ve sıradaki 3 ilmeğin üçünü birlikte kestik. Üçüncü artırmamızı yapıp bir düz ördük ve en son buraya bir 4. artırma yapıp devam ediyorum. 4 adet düz ilmek örüp kalan 2 ilmeğimi de alttan batıp sağ tarafa doğru keserek sıramı burada tamamlıyorum. Tersini yine baştan sona ters olarak çalışıp ön yüze gelelim. Ön yüzdeki 7. sıramızdayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve artık bu sırada toplam 3 tane ilmeğimiz kaldı. Üçünü de ördük. Ajurlu bölüme gelince önce bir ilmek arttırdık. Şimdi buradaki sayımızı sayalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ajurlu bölümde 7 ilmeğiniz olacak. Yine bir ilmek artırıp 3 adet düz ilmek örüyorum. Üçlü kesime geldiğimde önce yerlerini ve yönlerini çevirip sol şişime taktığım ilmeklerimi üçünü birlikte alıp kesiyorum. Devamında yine 3 ilmek düz. Ajurlu bölümümüze geldik. Önce ilmek artırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğim oldu. Tekrar ilmeğimi arttırdım. 3 adet ilmeğimi düz olarak ördüm ve kalan 2 ilmeğimi yarım desen olduğu için sağ tarafa doğru kesip sıramı tamamlıyorum. Tersini çalışıp ön yüze 9. sıramıza geliyoruz. 9. sıramızda kenar ilmeğimizden sonra yine sol kesimde örneğe başlıyorum. 2 ilmeği birlikte sola kestim ve kalan 2 adet ilmeğim oldu. Şimdi ajurlu bölüme geldik. Yine dikkat edelim arkadaşlar. Bakın bir tane ilmek artırıp bir tane ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeğimi artırdıktan sonra üçlü kesim yapıyorum. Bakın bu 3 ilmeği birlikte düz alıp kesiyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. 4. artırmamı yaptım. Bakın yine 3 ilmeğin üçünü birlikte kesiyorum.
Beşinci artırmam, bir tane düz ördüm ve en son 6. artırmamı örüp örneğime ilerliyorum. 1, 2 düz. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola takıp üçünü birlikte kestim ve tekrar 1, 2 düz. Yine ajurlu bölüme geldik. Bakın bir arttırdım, bir düz ördüm. İkinciyi arttırdım. Bu defa 3 ilmeği kestim. Üçüncüyü arttırdım, bir düz ördüm. Dördüncüyü arttırdım ve 3 ilmeği düz alıp birlikte kesiyorum. Beşinci artırmam, tekrar bir düz ve en son 6. artırmamı yapıp yine 2 adet ilmeğimi düz örüp kalan ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru keserek sıramı ön yüzden bu şekilde tamamlıyorum. Yine tersini ters olarak çalışıp ön yüze gelelim. Örneğin 11. sırası kenar ilmeğimizden sonra yine 2 ilmeği birlikte sola doğru keserek başlıyoruz. Bir adet ilmeğim kaldı, onu ördüm ve ajur bölümüne geldiğince önce bir ilmek artırıp şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve toplam 11 tane ilmeğim oldu bu bölümde arkadaşlar. Tekrar ilmeğimi arttırdım. Bir tane düz ördüm ve üçlü kesimimizi yapacağız. Önce ikisinin yerlerini ve yönlerini çevirip sola takıp üçünü birlikte kesiyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Bir ilmek artırdım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 düz ördüm. Tekrar artırdım. Bir düz örüp bu defa 2 ilmeği sola doğru keserek, sağ tarafa doğru keserek sıramı bu şekilde tamamlamış olduk. Ve ön yüze yine tersini çalışıp ön yüze gelelim. 13. sıramız olacak. Kenar ilmeğimizden sonra artık ilmek kalmadığı için hemen kalan son 2 ilmeği sola kesip başladım. Ve bu ajur bölümüne geldik. Şimdi bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm. İkinciyi arttırdım. Bu defa bakın üçlü kesimimi yapıyorum. Üçüncüyü arttırdım. Bir tane düz örüyorum. Dördüncümü artırmamı yaptım. Yine üçlü kesim yapıyorum. Beşinciyi arttırdım. Bir düz örüyorum. Altıncı ilmeğimi arttırdım. Yine üçlü kesim örüyorum. Üçlü ilmeği kesim yapıyorum. Yedinciyi arttırdım. Bir düz örüyorum. Ve buraya da bir 8. artırma yapıp şöyle bir örneğimizi tamamlıyoruz. Şimdi üçlü kesimde de son 3 ilmeğimiz kaldı. O yüzden hemen yerlerini ve önce yönlerini çevirdiğim ilk 2 ilmeğimi sol şişime takıp üçünü birlikte kesiyorum. Tekrar buradaki ajur bölüme geldik. Bakın bir artırdım. Bir tane düz örerek başlıyoruz. İkinciyi artırdım. Bu defa üçlü kesim yapıyoruz. 3 ilmeği düz alıp birlikte kesiyoruz. Üçüncü artırmamı yaptım. Tekrar bir düz örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Yine üçlü kesim yapıyoruz. Yani 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Beşinci artırmam bir düz. Altıncı artırmam bu defa üçlü kesim. Bir tek bir üç şeklinde gidiyoruz. 7. artırmadan sonra bir düz örüyorum ve en son 8. artırmamı da yapıp kalan 2 ilmeğimi alttan batıp sağ tarafa doğru keserek örneğimizin ön yüzdeki 13. birinci bölümünde sonunu burada tamamlıyoruz. Yine tersini çalıştıktan sonra baştan sona ters olarak ikinci bölümü uygulamaya başlayacağız. Şimdi yine aynı teknikle ilerleyeceğiz. Birinci sırada yaptığımız gibi fakat yerlerini değiştireceğiz. Yanda yarım desen ajurla başlayıp orada da tam örneği kuracağız ve yine yarım desen ajurla örneği tamamlayacağız arkadaşlar.
Bu bizim ön yüzdeki 15. sıramız olacak. Kenar ilmeğimizi örmeden alıp burada bir tane ilmeğimiz var. Şuradaki bir adet ilmek olarak düşünün. Bunu tek tarafını artırma yapacağım. O yüzden bir düz örüp bir ilmek doluyorum ve başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Şimdi buraya üçlü kesimi yapacağız. Bu nereye geliyor biliyor musunuz? Bakın tam buradaki en ortadaki ilmeğin ortasına geliyor. Önce ikisinin yerlerini ve yönlerini çevirip sol şişime takıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte düz örüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Bakın bu bir tane düz ilmeğin sağını ve solunu artırma yapmıştık. Burası bizim artırma yerimiz olacak. Bir artırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar bir ilmek arttırdım ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek düz. Yine üçlü kesimimizi yapacağız. Bakın bu ortadaki ilmeğe denk geliyor. Yerlerini ve yönlerini çevirdiğim iki ilmeğimle birlikte arkadan üçüncüsünü de alıp kesiyorum. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüp burada da yarım desenim olacak. O zaman önce artırdım, bir düz ördüm ve devamında kenar ilmeğimi örerek ikinci bölümü kurmaya başladık. Yine ön yüzde 17. sırayla devam edeceğim. Kenar ilmeğimizden sonra artırma ilmeğimle birlikte 2 adet düz ilmeğim oldu. 1 ve 2. Yeniden bir ilmek artırıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örüyorum. Bakın üçlü kesim yerim. Önce yerlerini ve yönlerini çeviriyorum ilmeklerimin. Sol şişime taktım ve 3 ilmeği birlikte kestim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir ilmek artırıp ortada oluşan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ilmek artırdım. Ve yine 5 tane düz ilmek örüp buradaki 5 düzden sonra üçlü kesimimizi yapacağız. Yani önce ilmeklerin yerlerini ve yönlerini çeviriyoruz. Devamında 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Buraya da 5 tane düzümüz kaldı ve devamında yarım desenim için önce artırdım ve 2 adet düz ilmek örüp sıramı ön yüzden tamamlıyorum. Tersini de yine baştan sona ters ördükten sonra örneğin 19. sırasıyla devam ediyorum. Kenar ilmeğimizden sonra burada 3 ilmek oldu mu artık kesim ajur bölümünü yapmaya başlayacağız. 2 ilmeği birlikte kestim. Bir ilmek artırdım yarım desen olduğu için ve bir tane düz ilmek örüp tekrar ikinci artırmamı yaptım bu bölüme. 2 kestim, bir artırdım, bir düz örüp tekrar bir arttırdım. 1, 2, 3, 4 düzüm kaldı ve üçlü kesimimi yapıyorum. Yerlerini ve yönlerini çevirip o şekilde kestik. Ve tekrar 1, 2, 3, 4 düz ördükten sonra ajurlu bölümde 5 ilmek olduktan sonra buraya da kesmeye başlıyorduk. Bakın bir ilmek artırıp bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi artırdıktan sonra 3 ilmeği birlikte kestim. Yine üçüncü artırmam bir düz ve dördüncü artırmadan sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Hemen yerlerini ve yönlerini çevirip 2 ilmeği koyup arkadan tek ilmeği de alarak buraya üçlü kesimimi yapıyorum. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra burada da yarım desenim var. Bir ilmek artırdım. Bir tane düz ördüm. İkinci artırmamı yapıp buradaki 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ve devamında kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlamış oluyoruz.
Tersinde bir işlem yapmadığımız için göstermiyorum. Yine 21. sıra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz olacak bu ajurlu yarım desende. Dolayarak bir ilmek artırdım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ve yer değiştirdiğim önce ilmeklerimle birlikte burada üçlü kesimimizi yaptım. Tekrar 1, 2, 3 düz ördükten sonra tam ajurlu desene geldik. Bir ilmek artırdım. Ortadaki ilmekleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane düzümüz oldu. Tekrar bir ilmek artırıp yine 3 adet düz ilmeğimizi örüyorum ve yer değiştirmeli üçlü kesimimizi bu noktaya yapıyorum. Devamında yine 3 ilmek düz ve yarım ajurlu bölüme gelince önce bir artırdım ve oluşan 4 adet ilmeğimizi de düz olarak çalışıp ön yüzdeki sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Tersinden sonra yine ön yüzdeki örneğin 23. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sırada yine kesim yapacağız arkadaşlar. Yarım örnek olduğu için önce bir tane ilmeği düz ördüm. Bir adet ilmek artırdım ve bakın burada 3 adet ilmeği düz alıp birlikte kesiyorum. İkinci artırmamı yaptım. Buraya bir tane düz ilmek ördüm ve üçüncü artırmamı yaptıktan sonra devam ediyorum. 1, 2 düz. Önce ilmeklerin yerlerini çevirip değiştirip yönlerini çeviriyorum ve üçünü birlikte kestim. Yine 2 ilmek düz ördükten sonra tam örnekli ajur bölümüne geldik. Bir artırdım, bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi arttırdım. Bu defa 3 tane ilmeği birlikte örüyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Tekrar bir tane düz örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Yine üçlü kesimi yapıyorum. Beşinci artırmam bir tane düz ve altıncı artırmamı yaptıktan sonra 1, 2 düz ördüm. Burada yer çevirmeli ilmeğim. Onların yönlerini yerlerini değiştirip üçlüsünü kesimimizi yapıyoruz. Yine 2 ilmek düz. Bir artırdım. Buradaki yarım ajurlu bölümüm bir düz ördüm. İkinci ilmeğimi artırdım. 3 ilmeği birlikte kestim. Üçüncü artırmam bir düz ve en son kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet bakın burada tam yaprak ortaya çıkmaya başlıyor. Yine ön yüzdeyiz. Bu bizim 25. sıramız. Kenar ilmeğimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim oldu. Yarım ajurlu desenimde. Bir tane artırdım. Bir tane düz ördüm ve yer değiştirmeli üçlü kesimimizi buraya yapıyoruz. Yeniden bir tane ördüm ve tam desene geldim. Önce bir artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ilmeğiniz olması gerekiyor ajurlu bölümünde. Tekrar artırıp bir düz ördüm. Yine yerlerini ve yönlerini değiştirdiğim ilmekle üçlü kesimimizi yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım ve buradaki yarım desenim için 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Yine tersinden sonra örneğin ön yüzdeki 27. sıramıza gelelim. Burada yine yarım desenimizde kesim yapacağız. Buraya dikkat edin. Bakın önce 2 ilmeği birlikte kestim. Bir tane artırdım. Devamında bir tane ilmeği düz olarak örüyorum.
İkinci ilmeğimi artırdıktan sonra da burada üçlük kesim yapıyorum. Bakın 3 ilmeği birlikte aldım ve kestim. Yarım örnek olduğu için. Tekrar üçüncü artırmamı yaptım. Bir düz ördüm ve tekrar dördüncü artırmamı yaptıktan sonra burada artık son 3 ilmeğimiz kaldığı için hemen yerlerini yönlerini çevirip üçünü birlikte kestim. Bir ilmek artırıyorum ve tam desene geliyorum. Yine dikkat edelim. Bir düz ördüm. İkinci artırmam 3 ilmeği birlikte örüyorum. Üçüncü artırmam yine bir düz. Dördüncü artırmam 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Beşinci artırmam bir düz. Altıncı artırmam, özellikle sayıyorum anlayın diye, üçlü kesimimi yapıyorum. Yedinci artırmam bir düz ve en son 8. artırmadan sonra kalan son üçlü ilmeği birlikte kesiyoruz. Önce yönlerini çevirdim. Tekrar bir artırdım. Burası da yarım desenimiz. Diğerinin tam zıttına göre gidecek. Önce bir tane düz ördüm. İkinci artırmamı yaptım. Bu defa üçlü kesimimizi yapıyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir düz. Dördüncü artırmamı yaptıktan sonra da kalan ikisini birlikte kesiyoruz ve böylelikle ön yüzdeki de, hatta örneğimizin de son sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın asıl yaprağın tamamı bu şekilde bitmiş oldu. Bundan sonra tersi bizim 28. sıramız. Onu da ters çalışıp modeli bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Yine buradan itibaren örneğin ön yüzdeki birinci sırasına döneceksiniz. Yani videonun en başına başlayacaksınız. Yani şöyle ki kenar ilmeğimizden sonra 2 ilmeği sola kesip önce 6 adet düz ilmek öreceksiniz. Tam bu nokta arkadaşlar sağına ve soluna birer artırma, yeniden 6 ilmek düz örüp buraya orta bölüme gelen, bakın şu ilmeğin üstüne gelen ilmekte üçlü kesimimize yeniden başlamanız gerekiyor. Zaten bir sıra farkındaysanız ajurlu bölümde kesim yapıyoruz. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. O düz olarak ördüğünüz sırada mutlaka size söylediğim sayılarda ilmekleriniz olması gerekiyor. Çünkü arada ajur artırmasını kaçırıp unutabilirsiniz. Örneğinizde bir eksilme ve yamulma olacaktır. O yüzden oraya dikkat ettiğiniz süre boyunca eminim herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu arada videoyu bazen hızlı bulan arkadaşlarımız var. Yukarıda ayarlar bölümü var. Oradan videonun hızını yavaşlatabilirsiniz. Tabii ki sesli anlatımda bir bozukluk olacaktır ama görsel anlatım için yavaşlayacaktır ve elimi oradan takip ederek de örneğin kurulumunu yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Çok tereddütte kaldım bunu anlatmak için ama sizlere sorduğumda anlatmamı istediniz. O yüzden sizlerle ben de paylaşmak istedim. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.